İyi sabahlar. Bizi her nereden izliyor veya radyodan da dinliyor olabilirsiniz. Şöyle bir kısaca düşünün. Ama tabii işiniz, yaptığınız işi engellemeyecekse şu an için, özellikle de araba kullananları radyodan söyleyelim, ama bir hayal etmek gerekiyor. Çok daha güvenli, çok daha çevreci, temiz, özellikle trafiğin biraz daha rahat bir şekilde aktığı bir şehir hayal ettiğin ve hatta hayat pahalılığının bile, enerji tasarrufunun bile sağlanabildiği bir şehir. Bunu İstanbul'da veyahut da Türkiye'nin herhangi bir şehrine de uygulamak mümkün olabilir mi? Neyi? Akıllı şehirlerden bahsediyoruz. Yani yeni teknolojileri. Biz de işte bu soruyu sorgulayacağız. Özgür Özlük, Verite Analitik CEO'su, kurucu ortağı aynı zamanda bizimle beraber. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş bulduk. Günaydın. Var mı önce akıllı şehir kavramı yerleşti mi dünyada? Yani çok yerleştiğini söyleyemeyiz. Hatta tanımını sorarsanız değişik gruplarsa değişik cevaplar verecektir. Tabii şehirler uzun süre yaşayan varlıklar. Yani 100 yıldır, 1 milyon, 1000 yıldır olan bir şehri bir günde akıllı yapmak kolay değil. İki tane sıfırdan başlayan akıllı şehir örneği var. Birisi Masdar City, Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Bu 3-4 yıldır süregelen bir girişim. Bir de Güney Kore'de Songdo diye bir şehir var. Cisco'nun işbirliğiyle hazırlanan. Fakat bunlar bile sıfırdan olmalarına rağmen çok da rahat yapılan şeyler değil. Dünyada pek çok ülkede akıllı şehir uygulamaları yapılmaya çalışıyor. Bunların önde gelenlerini saymak gerekirse Barcelona var, San Francisco, New York, Amsterdam. Ne var peki yani bu şehirlerde? Bu şehirlerde akıllı neler şehir var? Kavramı nedir? Tabii. Akıllı şehir, tabii yani tanım olarak ben dediğim gibi kendi düşündüğüm tanımı söyleyeyim size. Şehrin nabzını demokratik katılımla ve teknolojik yeniliklerle her an tutabilen ve bu sayede de şehir paydaşlarına hem ekonomik olarak hem trafik olsun, çevre olsun her konuda rahatlık getirebilen sistemlere akıllı şehirler diyoruz aslında. Mesela kalktık, daha hani çıkarken başlıyor mu o akıllı şehir uygulaması, hayatımızı nasıl etkiliyor? Tabii yani ideal olarak evden çıktığınız anda sokak lambalarından tutun park yerine gidin. Park yerinden trafiğe çıkın. Trafikte bir yere çöp atın. Her yerde bu akıllı şehrin gelmesi. Ne mesela? Söyleyeyim. Mesela Barcelona'da sokaklara akıllı çöp bidonları yerleştirilmiş. Çöp toplayıcıları. Bunlar, konteynerler sensörlerle %doluluk oranını anlık ölçebiliyorlar. O yüzden de şöyle düşünün. Hani İstanbul'da işten eve giderken önünüzde günün ortasında çöp arabası var. Diyorsunuz ki ya ne işi var bu saatte çöp arabasının? Aynen. Eğer sensörlerle çöp konteynerlerinin doluluk oranlarına doğru bakabilirsiniz, çöp arabaları çok daha az trafikte olacak. O da işte Internet of Things dediğimiz eşyaların internetinden zaten arabaya da uyarı da verecek. Burada çöp dolmak üzere. Veya diyecek ki siz bu sokaktan gitmeyin, bu sokakta çöp toplanıyor, çok yavaş ilerliyor trafik, şu sokaktan gidin diyeceksiniz. O zaten yavaş yavaş var. Hani biz İstanbulluları İBB'ye falan bakıp oradan zaten görebiliyoruz. Başka neler olacak? Yani başka suç oranlarını tespit etme ihtimaliniz var. Güvenlik olayı çok önemli. Mesela Amerika'da ShotSpotter diye bir firma var. Bu firma sokakta olan bir silah atım olayını anında görebilip sonra da hangi kalibre bir silahtan geldiğini görebilip. Onları da tespit. Tabii onları bile tespit edebilen mikrofon yapıları koyuyorlar ve bunlar hem kısa vadede suçluları daha çabuk yakalamanızı sağlıyor ve ileride de muhtemelen gerekli veriyi toplarsanız bu Minority Report filmi vardır Tom Cruise'un. O tarzda böyle önceden görebileceğiz bu suçluları inşallah. Peki. O zaman bir haberimiz var. Ona bir bakalım. Çünkü çevre dostu bir şehir hayatı mümkün mü diye sorduk. İşte akıllı şehirler hem çevreci olmak hem de teknolojik olma konusunda bayağı bir iddialı. Teknoloji gelişiyor, şehirler akıllanıyor. Şehir hayatının karmaşasını en aza indirgemek, zaman tasarrufu sağlamak akıllı şehirlerle mümkün. Kaliteli bir yaşam için çok önemli. Sadece para tasarrufu değil, her insan hayatında etkiliyor. Trafik yönetimi, enerji yönetimi, sanal alışveriş, bütün hepsinin birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamalıyız. Bu da telefonlara yüklenecek çeşitli uygulamalarla mümkün olabilir.
Enerji, ulaşım, altyapı ve atık yönetimi konusunda bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak akıllı çözümler elde ediliyor. Şirketleri, endüstriyi, iş hayatını değiştiren endüstriyel internet, akıllı şehirlerin de en büyük mimarı. Eğer itfaiye aracını bekliyorsanız ya da ambulans ve trafikte sıkışık kaldılarsa, ki bu durum İstanbul'da sıkça yaşanıyor, askeri bir veri ve bilgi değişimiyle bu araçların daha hızlı ve daha iyi yollardan gitmesi gereken yere varmasını sağlayabiliriz. Bu da akıllı şehirle mümkün olacak. Dünya nüfusunun yarısından fazlası şehirlerde yaşıyor. Kirlilik, trafik ve kalabalığın getirdiği olumsuzluklar gelişen teknolojiyle aşılmaya çalışılıyor. New York, Londra, Singapur gibi dünyanın önemli kentleri akıllı şehirler olma yolunda hızla ilerliyor. Özgür Bey, trafik de rahatlayacak değil, böyle sizi en azından rahatlatacak bazı şeyler olacak herhalde, Tabii, anladığım kadarıyla. tabii. Sinyalizasyonundan diğer Tabii. işte yoğunluk olan yerlerden sizi daha fazla Tabii. farklı yerlere yöneltmesi gibi. Ne zaman uygulanacak? Yani pilot uygulamalar var diyorsunuz değil mi? Evet. Yani Ya trafik tıkanıklığı- söylediklerimizi ne zaman Tabii. yaşayacağız? Trafik tıkanıklığı sadece İstanbul'un değil, dünyanın sorunu. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre Amerikalılar yaklaşık yılda 30 saat trafikte bekliyorlar tıkanıklıktan dolayı. Los Angeles'ta biraz Amerika'nın İstanbul'u gibi, orada 65 saate çıkıyor 30 saat. İstanbul'da da Türk Telekom bir araştırma yapmış, 125 saat yılda. Yani bu trafik tabii ki altyapısı zayıf bir şehirde biraz daha zor, ama trafik sinyalizasyonu doğru yapılırsa aslında inanılmaz şeyler çıkabiliyor ortaya. Pilot Los Angeles'taki ışıkların %60'ı adaptive lighting denilen, adaptif olarak trafik yoğunluğuna göre, işte bu kavşakta şuraya yeşili çok yakalım, buraya kırmızıyı çok yakalım diye bir çalışma var. Pittsburgh kentinde Carnegie Mellon Üniversitesi işbirliğiyle yapılan bir 20 ışıklık pilot çalışma var. Bu pilot çalışmalar daha fazla artacak diye düşünüyorum. Türkiye'de de hatta Eskişehir'de böyle bir çalışma var. Bornova'da, İzmir'de bunun altyapısına başlandı. Sanırım Karaman'da Türk Telekom işbirliğiyle bir şey düşünüyorlar. Yani ben önümüzdeki 5-10 yılda daha çok göreceğimizi tahmin ediyorum ve herkese çok büyük bir faydası olacak. Doğru. Ya aslında enerji tasarrufunu da beraberinde getirecek Tabii. herhalde. Mesela akıllı ışıklandırmalar, o ledle dönüşümler falan sağlandığında, ne bileyim, biz şimdi bakıyoruz bir yol ya tamamen kapalı oluyor ya gereksiz saatte ışıkları açık oluyor. Aynen. Akıllı olduğunda Aynen. zaten herhalde geleni gideni kestirip ona göre açılacak. Yani ışık zaten şehre baktığınızda şehrin ana veri arterlerinden biri. Doğru yerlere, lambalara sensör koyarsanız inanılmaz da toplayabilirsiniz. Şimdi Türkiye'de 17 milyon sokak lambası var. 2012'de o zamanki Enerji Bakanı Taner Yıldız bir hesap yapmış. 650 milyon lira para harcanıyor bunlara. Eğer bunlar sadece akıl bile koymayın, LED ışıkla değiştirin, %50 oranında tasarruf yapıyorsunuz. Bir de bunun üzerine sensör koyun. Mesela ben GE'nin Budapeşte'de bir pilot çalışmasını gördüm. Üniversite kampüsü. Normalde %40 aydınlatılıyor kimse yokken. Biri girdiğinde veya bir taşıt girdiğinde o taşıt %40'ı hissetmiyor. Girdiği anda sensörler burada bir şey var diyor. Onun etrafında bir çemberde %100 ışıklandırıyor. Yani siz kendiniz parkta yürürken, kampüste yürürken hiç ışığın azaldığını düşünmüyorsunuz, ama sizin dışınızdaki her tarafta %40 aslında. Ve bu da enerji tasarrufunu %50'lerden belki %80'lere kadar çekebiliyor. Çok inanılmaz, bu konuda da pilotlar var yine. Öyle, ama anladığım kadarıyla maliyetli değil mi yani o zaman bu? Şöyle diyeyim, tabii. Lüks mü mesela bu işlere geçmek? Çok da lüks değil. Bunlar 5 ila 15 yıl arasında kendilerini bir kere ödüyorlar, bir. İkincisi, normal bildiğimiz bu sodyum basınçlı ışıklar sadece 10.000 saat çalışabiliyor. Bu LED ışıklarsa 150.000 saat çalışabiliyor. Yani inanılmaz bir şey, tasarruf. Ve bir de normal ışıklar pat diye gidiyor ve hani o lambayı değiştirmezseniz sokak karanlık. LED ışıklar bir minik ampuller topluluğu olduğu için bir tanesi giderse sokak aniden karanlığa bürünmüyor. Öyle bir faydası var güvenlik açısından. Ve üstelik bu tasarrufların yanında inanılmaz sensörler konulabiliyor. Bunların üzerine yaya trafiğine bakabiliyorsunuz, park yerlerine bakabiliyorsunuz, hava kalitesine bakabiliyorsunuz. Yani gün gelecek ki Ayşe teyze evden çıkıp pazara giderken ışıklardan siz karbondioksit oranını ölçeceksiniz, diyeceksiniz ki Ayşe teyze bak şu yoldan git, orada yol daha temiz. Senin astımın. Onlar da olacak Tabii, yani. tabii. Çok uzak. Çok uzak değil bence. Yani ben şöyle düşünüyorum. Çünkü teknoloji o kadar hızlı bir şekilde ilerliyor ki 5-10 yıl içinde yine altyapı el verdiği
takdirde hemen hemen dünyanın pek çok yerinde göreceğiz inşallah. Peki Türkiye'de bu söylediklerimiz ne kadarı uygulanabilir ve uygulanıyor? Trafik kavşağı, trafik ışığı olayını pek çok şehir yapmaya çalışıyor pilot olarak. Çöp olayları mesela Konya'da, Başakşehir'de, İstanbul'da var akıllı çöpler. Bu Var yani böyle. var. LED ve ışık olayı daha çok yeni Türkiye'de. İnşallah çok yakında onlar da olacak diye düşünüyorum. Yani zorlarsak başka öngörüler var mı gelecek için bu akıllı şehirlerde? Yani Yaşam olacak, ne tür kolaylıklar olacak? Yani ileride şöyle düşünelim. Yani evimizden çıktığımızda, işimize giderken, ya işimizden çıkarken, yemeğe giderken her şeyi, tüm bilgiler bize gelecek ve sadece şu anlık verileri değil, eğer doğru yapılabilirse bir gün, bir saat, belki bir hafta sonrası bile tahmin edilebilecek. Yani O veriler toplanıyor, düzgün Aynen. istatistik Tabii. yapılırsa. Tabii bizim şirketimizin yaptığı da o zaten. Biz veriye dayalı gelecek öngörüsü yapmaya çalışıyoruz. Ve ne kadar çok veri toplanırsa, ne kadar kaliteli veri toplanırsa o kadar iyi bir şekilde geleceği öngörebileceğiz diye düşünüyoruz. Yani ona göre de yanılma payı da Tabii gittikçe azalacak. daha da Azalacak. düşecek o Aynen. zaman. Bunlar da tabii ki o hep eşyaların birbirleriyle, internet aracılığıyla iletişimi sayesinde olacak. Aynen. Herhalde bu altyapı da artık oturmuştur diye düşünüyorum. Oturuyor, yani eğer vaktimiz varsa kısa bir örnek Çok kısa vereyim. alayım. Bir veri bilimci, 5 yaşındaki çocuğu şeker hastası, bir alet var şeker hastalarının taktıkları küçük. O ölçüyor, şeker ölçüyor. Veri bilimci buraya girmiş ve oradan data toplamış. Çocuğunun şekerinin düşüp düşmeyeceğini %95 doğruluk oranıyla 1 ila 3 saate kadar ölçebiliyor. Geleceği tahmin ederek Aynen, yapıyor. geleceği Yani- tahmin ediyor ve çocuğun şekeri düşecek gibi olunca giriyor, hemen bir kraker veriyor çocuğa. İleride diyorum ki biz de şehirlere 1 saat, 1 hafta, bir an önce krakerlerini vereceğiz, şekerleri hiç düşmeyecek diye düşünüyorum ben. Yani o biraz evvel filmden alıntı yaptığınız şey bu geleceği Aynen, tahmin. aynen, Yoksa tabii, öyle tabii. önceden Aynen, şey yapmak değil Minority ama Report filmi gibi. Olasılıkları çok daha rahat bir biçimde görüyor olabileceğiz. Nasıl bir hayat, değişik bir hayat olacak. Bence çok güzel olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Özgür ederim. Özlük, Verite Analitik CEO'su bizimle beraber de akıllı şehirleri konuştuk. Haftaya tabii ki seçim ertesi olacağı için ortak gelecek olmayacak ama bir sonraki hafta tekrar ortak gelecekte beraber olacağız.